Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda şu karantina günlerinizde yapabileceğiniz çok lezzetli bir börek tarifi vereceğim. Ama önce böreğimin sesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Bu görüntüden sonra kalkıp hemen böreği yapacağınıza eminim. Ve tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler: 5 su bardağı yani 600 gram un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağından 1 parmak eksik su, 360 milim, 120 gram tereyağı, 1 çay bardağı yani 100 milim de sıvı yağ kullanacağım. Yağları daha sonra kullanmak için bir kenara alıyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumun ortasına bir havuz açıyorum. Kenarına tuzunu döküyorum. 360 milim suyumu da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Ölçülere birebir uyarsanız kesinlikle olmayacak diye bir şey yok. Bir de bu böreğin püf noktası, lütfen ununuzun kalitesine dikkat edin. Aynı baklava gibi eğer ununuzun kalitesi iyi değilse böreğinizi yaparken hamurunuz yırtılacaktır. Hamurumu 5 dakika yoğurduktan sonra bu kıvamı aldı. Ve şimdi biraz un serperek bezelerimi tutacağım. 5 eşit parçaya ayırdım. Ama açacağınız tezgahınız küçükse lütfen bezeleri biraz fazlalaştırın. Çünkü hamurunuz o kadar güzel açılacak ki eğer açtığınız yer küçük olursa hamuru tam istediğiniz gibi açamayacaksınız. Bezelerimi yuvarlıyorum. Bütün bezelerimi tuttum. Üzerine temiz bir poşetle örtüp bir 10 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Bezelerim dinlenirken ben de açmak için kullanacağım yağımı hazırlıyorum. 120 gram tereyağını ocağa aldım ve eriteceğim. İyice eridikten sonra ocaktan aldım ve üzerine 100 milim yani bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. İyice karıştırıyorum ve yağımın biraz soğumasını bekliyorum. Yağım soğudu. Soğuduktan sonra bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi açmaya başlıyorum. Elimle hafif yassılıyorum ve üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ döktüm. Bu aşamada oklava ve merdane kullanmanıza gerek yok. Elinizle gayet kolay açılıyor. Avucunuzu açtığınız büyüklük kadar açmanız yeterli. Bezelerimi koyacağım. Kabın içerisine de bir yemek kaşığı yağ döktüm ve her yerine sürdüm. Ve o şekilde açmış olduğum bezeyi koyuyorum. Yine üzerine bir yemek kaşığı yağ döktüm ve elimle hafif sürdüm. Bütün bezelerimi sırasıyla bu şekilde açıp aralarına yağ döküp dolaba kaldıracağım. Bütün bezelerimi açtım. Üzerine bir streç film kapatıp buzdolabında 2 saat beklemeye alıyorum. Bezelerim buzdolabında beklemeye giderken ben de iç harcını hazırlayacağım. İç harcı için 2 adet büyük boy soğan, 70 milim sıvı yağ, yarım çay bardağından biraz fazla, pul biber, karabiber ve tuz. Yine baharatlar sizin zevkinize kalmış ve 1 kilogram da ıspanak kullanacağım. Soğanımı, ıspanağımı ince ince doğradım. Kavurma aşamasına geçiyorum. Ocağımın altını yaktım ve tenceremi koydum. Sıvı yağını ekliyorum. Dediğim gibi 70 milim sıvı yağ yeterli. Doğramış olduğum soğanları biraz pembeleştikten sonra üzerine ıspanakları ekliyorum. Ayrıca bu börek için istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Kıymalı da kullanabilirsiniz. Patatesli de kullanabilirsiniz.
peynirli de kullanabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. Ispanağımın kapağını bir iki dakika kapattıktan sonra açıyorum ve karıştırıyorum. Ve bundan sonra kapağını kesinlikle kapatmayacağım. Ispanağım suyunu çekene kadar kavuruyorum. Ispanağım suyunu çekti ve suyunu çektikten sonra baharatlarını ekliyorum. Baharatlarını ekledikten 1 dakika sonra da ocağın altını kapattım. Böreğin iç harcı hazır. Böreğin iç harcını soğumaya bıraktıktan sonra bezelerimi açmaya başlıyorum. Tezgahın üzerine biraz yağımızdan alıyorum. Elimle iyice sürüyorum. Bezemi açmaya başlayacağım. Açarken bile ne kadar zevkli olduğunu anlayacaksınız. Elimle hafif hafif ortasından büyütmeye başladım. Bir iki kere tezgahı bu şekilde vuracağım. Hiç korkmayın. Eğer dediğim gibi ununuz kaliteliyse ve bekleme aşamasını iyi yapmışsanız hamurunuzda açarken kesinlikle yırtılma olmayacak. Ne kadar güzel açıldığını görüyorsunuz. En ufak bir yırtılma olmuyor. Kenarlardan hafif hafif kaldıra kaldıra asılabilirsiniz. Dediğim gibi eğer açacağınız yer küçükse bezelerinizi küçük tutun lütfen. Çünkü ben bu kadar büyük açmama rağmen keşke biraz daha küçük tutsaydım diye düşündüm. Kenarları hafif kalın kaldı. Açacak yer kalmadı çünkü. Hamurumu açtıktan sonra bir kenarını katladım. Üzerine yine bir yemek kaşığı kadar yağ döküp elimle hafif sürdüm. İç harcını ince bir şekilde kenarına yerleştirip rulo halinde saracağım. Ve böreğimi bu şekilde rulo haline getirerek tepsiye koyacağım. Ne kadar güzel göründüğünü görüyorsunuz. İkinci hamurumu da açacağım. Yine göstereceğim size. Ve burada küçük bir hatırlatma. Lütfen videomu buraya kadar izleyenlerden yorum bekliyorum. Ve ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, paylaşmayı, bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayanlar da abone olurlarsa çok seviniriz. Hamurumun inceliğini görüyorsunuz. Kenarını hafif katlıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar yağı gezdirip elimle hafif sürüyorum her yerine. Yine açılmayan kenarları hafif elimle sündürüyorum. Harcını da koyduktan sonra rulo haline getiriyorum. Çok basit. Açması da çok basit, yapması da. Bu da hazır. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine geçiriyorum. Böreklerim bitti. Üzerine yine kalan yağımdan biraz sürüyorum. Üzerine yumurta sarısı falan sürmenize gerek yok. Gayet güzel videoda gördüğünüz gibi kızarıyor. 190 derece alt üst fanlı ayarda tam yarım saat pişecek. Böreğim pişti. Lütfen bunu karantina günlerinde deneyin ve tadına bakın. Yine güzel bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın ve böreğimin çıtırtısıyla baş başa bırakıyorum.
Sen onu unut. Bunu yemeden başka bir şey yok.